Herkese merhaba. Bugün felsefe tarihinin en ilginç başlangıç hikayelerinden birine Kıbrıslı Zenon'un ve onun kurduğu Stoa okulunun öyküsüne dalıyoruz. Zenon'un hayatı, felsefenin bazen bir felaketten nasıl doğabileceğinin en çarpıcı örneği. Evet, yanlış duymadınız. Tarihin akışını değiştiren şeyler bazen, büyük zaferler ya da devasa trajedilerdir ya. İşte Stoacılığın doğuşu tam olarak böyle bir felaketle başlıyor. Bir gemi kazası. Ama durun, Zenon'u direkt bir filozof olarak düşünmeden önce onun bambaşka bir hayatı olduğunu bilmemiz lazım. Aslında o, kaderin bir cilvesiyle hayatı tepetaklak olan bir tüccardı. Zenon, Kıbrıs'ın Kityon kentinde doğmuş, bayağı da zengin, başarılı bir tüccarmış. Ta ki o meşhur güne kadar. Fanike'den Pire'ye mal taşıyan gemisi denizin dibini boyluyor. Düşünün, bir anda bütün servetini kaybediyor. Ama bu kaza onu meteliksiz bıraksa da Atina'ya ve yepyeni bir yola sürüklüyor. İşte Zenon cebinde 5 kuruş olmadan Atina sokaklarında, ama bu büyük kayıp aslında onun için paha biçilmez bir arayışın, bir bilgelik yolculuğunun başlangıcı olacaktı. Bu zaman çizelgesi Zenon'un o inanılmaz dönüşümünü özetliyor aslında. Her şey milattan önce 311'de gemi kazasından sonra Atina'ya varmasıyla başlıyor. İşte orada Kinik filozof Krates gibi dönemin dev isimlerinden dersler alarak felsefe dünyasına ilk adımını atıyor. İşte bu an. Her şeyin başladığı o an. Hikayeye göre Zenon, Atina'da bir kitapçıda oturmuş, Xenofon'un Sokrates hakkındaki anılarını okuyor. O kadar etkileniyor ki dayanamayıp kitapçıya soruyor. Böyle adamları, Sokrates gibi insanları nerede bulabilirim? Ne büyük bir şans ki kitapçı da tam o sırada yoldan geçen Kinik filozof Krates'i işaret ediyor. İşte macera böyle başlıyor. Zenon sadece başkalarından öğrenmekle yetinmedi. O aynı zamanda felsefeyi alıp onu inanılmaz sistematik bir hale getirdi. Bu onun belki de en büyük entelektüel mirasıdır. Bu gerçekten devrim niteliğinde bir şeydi o dönem için. Düşünsenize, Zenon'dan önce felsefe daha, dağınık bir haldeydi. Ama o geldi ve bu üçlü ayrımı, mantık, fizik ve ahlak, getirerek bütün düşünceye bir çerçeve, bir yapı kazandırdı. Resmen bir yol haritası çizdi. Ve bu sistemi anlatmak için kullandıkları metafor o kadar güzel ki, yumurta metaforu. Bir düşünün, en dıştaki kabuk yani mantık, felsefeyi koruyan, ona sağlam bir yapı veren argümanlar. İçerideki sarı yani fizik, evrenin ta kendisi, maddenin özü. Peki ya beyazı yani akıl? İşte o da ahlak. Yani bizi besleyen, asıl amaca ulaştıran kısım. Ve şu söz aslında her şeyi özetliyor. Son amaç ahlaktır. Yani Zenon için mantık ve fizik öyle kendi başlarına soyut birer uğraş değildi. Hayır, onlar en nihai hedefe, yani doğaya uygun erdemli bir hayat yaşamaya giden yolda kullanılan en önemli araçlardı. Peki Zenon bu çığır açan fikirlerini nerede, nasıl insanlarla paylaştı? Hadi gelin şimdi okulunun o meşhur odunu aldığı yere, Atina'nın kalbine gidelim. Bu detay çok önemli. Platon'un akademisi gibi kapalı özel okulların aksine Zenon felsefesini halkın tam ortasında Atina Agorası'ndaki bu boyalı sundurmada yani Stoa Poikile'de anlatıyordu. Herkese açık, herkesin gelip dinleyebileceği bir yerdi. Bu bile felsefesinin ne kadar hayata dönük olduğunun bir kanıtı değil mi? İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Felsefenin adı tam olarak öğretildiği yerden geliyor. Stoa'da ders dinleyenlere zamanla Stoacılar yani Stoa'nın insanları denmeye başlanmış. Bu kadar basit ama bir o kadar da kalıcı. Zenon sadece konuşmuyordu, anlattığı gibi yaşıyordu. İşte bu yüzden Atinalılar ona hayran kaldı. Onun bu erdemli, mütevazı hayatından o kadar etkilendiler ki ona şehirlerinin anahtarlarını ve altından bir taç hediye ettiler. Bu, bir insana verilebilecek en büyük onurlardan biri. Söyledikleriyle yaşadıklarının ne kadar uyumlu olduğunun en net kanıtı. Ve işte Zenon'un o gemi kazasıyla başlayan kişisel yolculuğu, kendisinden yüzlerce yıl sonra bile Roma İmparatorluğunu derinden etkileyecek devasa bir felsefi hareketin başlangıç noktası oldu. 500 yıl. Dile kolay. Zenon'un kurduğu bu okul neredeyse 5 asır boyunca felsefe dünyasının merkezinde yer aldı. Bir düşünce akımının ne kadar kalıcı ve etkili olabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri bu. Bu tablo, Stoacılığın o uzun ve etkileyici yolculuğunu özetliyor. Her şey Zenon ile başlayan eski Stoa ile start alıyor. Sonra Roma'ya yayılan Orta Stoa dönemi var. Ve en sonunda bir düşünün, bir yanda eski bir köle olan Epiktetos, diğer yanda koskoca Roma İmparatoru Marcus Aurelius. İkisinin de aynı felsefeden beslendiği son Stoa dönemi.
Zenon'un bir gemi kazasıyla başlayan hikayesi bir imparatorun kişisel günlüğüne kadar uzandı. İnanılmaz değil mi? Zenon için her şeyini kaybettikten sonra anlaşılan en büyük gerçek şuydu. Hayattaki en büyük iyi ne para ne de şöhretti. En büyük iyi erdemdi. Ve onun bu sorusu 2300 yıl sonra bile hala bizim için geçerli. Peki bir düşünün, sizin için en büyük iyi ne? Bu soruyla bugünkü sohbetimizi noktalayalım.